Merhaba, çok farklı bir video ile karşınızdayım. Bir felaket videosu. Geçtiğimiz yüzyılın belki de en büyük nükleer felaketlerinden biri, Çernobil. Nükleer enerjinin insan rahatı için kullanılmasına yönelik bir teknolojik harika diye bahsediliyor. Çünkü Sovyetler Birliği döneminde kurulan 4 reaktörlü bu nükleer santral kendi çağdaşlarının çok önünde olduğu iddia edilerek kuruluyor. Öylesine ki Sovyetler Birliği Rus teknolojisiyle dünyada bir adım öne geçtiğini dünyaya duyurmaya çalışıyor. Ama 1986 yılı 26 Nisan gecesi kontrolsüzlük veya bir teknik arıza yüzünden bir takım bozulmalar müdahale edilemediği için zamanında bir felakete yol açıyor. 30'un üzerinde insanın patlama sırasında öldüğünü biliyoruz. Ama gerçek olarak Çernobil'in kurban sayısı bugün bile bilinmiyor. Kimilerine göre 10 binlerce, kimilerine göre 100 binlerce. Çünkü nükleer felaket dediğimiz zaman vücudumuza giren ve hiçbir zaman atamadığımız o radyasyonun bizde yarattığı kanser başta olmak üzere hastalıklar. Yanıkları dediğim gibi belki 30 kişi yanarak ölüyor o nükleer felaket sırasında. Tabii o dönemde Sovyetler Birliği tarafından birinci elden meşhur Perestroika'nın, Glasnost'un yaratıcısı Gorbaçov tarafından dünyaya duyurulan. İlk kez İsveç'ten geliyor böyle bir radyasyon yükünün o bölgeden rüzgarla başka coğrafyalara gitmesine ilişkin felaket tellallığı. Ama ardından biz dahil olmak üzere yani Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları bile o dönemde bu felaketten etkileniyor. Her nedense bizde bu iş bu kadar ciddi boyutlar olmadığı söylense bile Karadeniz'de radyasyon ölçümleri yapıldığında çok ciddi boyutlara ulaşan radyasyon kirliliği fark ediliyor. Bütün Avrupa'yı etkiliyor, bütün dünyayı etkiliyor. Bütün bunlar yapılırken Çernobil nerede diyoruz? Bugünkü Ukrayna toprakları içinde Pripyat diye bir yerleşim bölgesi. Üstelik bu yerleşim bölgesi yine Sovyetler Birliği döneminde çünkü Ukrayna onların bir parçası. Klasik Sovyet mimarisi ve Sovyet yaşam stili dışında Rusların dünyaya tıpkı nükleer santralde olduğu gibi örnek olarak tanıtacakları bir sanatçı, bir yaratıcı insan köyü olarak inşa ediliyor. Klasik Sovyet mimarisine baktığımız zaman çok katlı binalar, minik 30 metrekarelik, 40 metrekarelik evler diyebiliyoruz ama Pripyat bu bölgede inşa edilen evler Batılıların ölçeğinde geniş bir zemin üzerinde, geniş bahçeleri olan, içinde alışveriş merkezleri, hatta çocuklar için inşa edilen bir Luna Park olan örnek bir yerleşim. O zamanlar Sovyetler Birliği'nin önemli nükleer merkezlerinden biri olan Çernobil'deyiz. 30 kilometre kaldı ama 30 kilometre kaldı bir checkpoint'e getirdiler bizi. Burada kayıtlarımız yapıldı, pasaportlarımız gösterildi ve vücudumuzu radyasyona karşı ne kadar radyasyondan ihtiyacımızı ölçecek birer kolye verildi. Şu anda kontroller yapılıyor. Günde 200-250 civarında turist getiriliyor buraya. Tam bir felaket turizmi. Biraz maliyetli ama Ukrayna hükümeti birkaç yıldan beri bu bölgeyi turizme açtı. Elimizde radyasyon ölçen aletler var. Bunlar bize geçici süre için emanet edildi. $200 civarındaymış. Birazdan 30 kilometrelik o mesafeyi bir duraklı olarak geçeceğiz. Bir yerde daha kontrol yapılacak. Hem üst kontrolü. Yasaklarımız var tabii ki. Birincisi fazla duraklamıyoruz. Yerden hiçbir şey almıyoruz. Dışarıda yemek asla yemek içmek yok. Bütün bunlar yasaklar. Nükleer tesisin çekirdeğine bile yolculuk yapılıyor özel giysilerle ama bunların bir tarifesi var. Evet, dünyada birbirinden farklı felaket turizmi var. Bu arada nükleer felaket turizmini de Ukrayna başlattı. Pripyat'ın da dünyaya tanıtımı o gün açılacak Luna Park.
ile olacakmış. Sovyetler Birliği bütün planlamasını buna göre yapmış ve ne yazık ki 26 Nisan'da 3 saat içinde başta Pripyat olmak üzere o bölge boşaltılıyor. En çok dünyaya yayılan fotoğraflardan biri patlamadan sonra bu dönme dolaptı. Çünkü Pripyat çok önemli bir kent. O zamanlar Sovyetler Birliği için. Bir tarafta nükleer santral, dünyanın en güçlü olduğunu iddia ettikleri nükleer santrali. Diğer tarafta bilim adamlarının, artistlerin, gelecekte onlar için çok değerli olacak kuşakların yetişeceği, büyüyeceği müthiş bir kent Pripyat. O kentin dönme dolaplı Luna Parkı. İlginçtir, bu Luna Park 1 Mayıs 1986'da açılacaktı. Çocuklar güle oynaya bineceklerdi 1 Mayıs bayramında bu aletlere. Ama şu anda hepsi çürüyor. Ama ne yazık ki 26 Nisan 1986'da çoğu ne bu Pripyat'ın güzelliklerini ne de bu Luna Park'ın keyfini tadabildi. Facia, günler süren, aylar süren, hatta yıllar süren müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıyor. Yıllar süren derken yanlış söylemiyorum. 3 sene önce o felaketin ana kaynağı olan çekirdek üzeri örtüldü. Diğer 4 tane reaktörün 3 tanesi çalışmadan duruyor. Bölgede yapmış olduğumuz yolculuğun başlangıcı Kiev'de özel araçlarla pasaportlarımız önceden bildirilerek, normalde biz çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Ukrayna'ya pasaportsuz da gidebiliyoruz, kimliğimizle de gidebiliyoruz ama eğer siz Çernobil'e gitmek istiyorsanız sayılı turist alınıyor günlük olarak, belli kotaları var. Pasaportunuzla gitmeniz gerekiyor. Çünkü bölge askeri bölge. Sovyetler Birliği'nden kalan bir sistem var. O sistem, o bölgenin özel olmasına yol açan bir sistem. Çünkü dünyada eşi benzeri olmayan bir radar sistemini de tam Çernobil'in burnunun dibine kurmuşlar Ruslar bundan yıllar önce. Ve bu santralde çalışan teknisyenlerin, mühendislerin kalacakları bir şehir inşa edilmiş. Küçücük bir şehir. Onları dış tehlikelerden korusun diye de garnizon diyemeyeceğim ama ciddi bir askeri birim oluşturulmuş burada. Tabii bu birim de nedense nükleer tehlikeyle ilgili ilk alarm verildiğinde ilk boşaltılan yer. Şu anda tonlarca demirin, farklı metallerden oluşan o garip radar turistlerin ziyaretine açık. Hiçbir zaman kullanılmamış. Hatta kendi enerjisini kendi üreten bir sistem kurulmuş. Yanı başındaki nükleer santrale rağmen. Burası Pripyat'ta yani Çernobil'de nükleer santralin yanında da dünyanın en esrarengiz radarlarından biri. Sovyetler Birliği döneminde Sovyet sisteminin kendi coğrafyasında olsun, yakın coğrafyalarında olan biten her şeyi öğrenme ihtiyacını sağlayacak bir radar sistemi. Maliyeti inanılmazmış. Yani milyar dolarlarmış. Hatta santralden daha pahalıya mal olduğu söyleniyor ama hiçbir zaman sağlıklı çalışmamış. Hatta tam çalışması için düzenleme yapılacağı günlerde de Çernobil'deki o felaket yaşanmış. Yani şu anda dünyanın en pahalı radarı önündeyiz. İnanılmaz bir radar. Atmosfer içinde var olan bu coğrafyayı ilgilendirecek bütün haberleşme sistemlerini dinlemek üzere yapılmış. Ultramodern yapıldığı yıllar 1980'ler çünkü. Amerika'nın bile dikkatle araştırıp ne amaçla yaptığını sorguladığı bir radar. Ama hiçbir zaman tam performansla çalışmadığı gibi onarımın yapılacağı hafta Çernobil faciası oluyor. Özellikle bir ormana girerken 10 kilometre kala inanılmaz bir ses çıkıyor bütün aletlerden. Serpintin en yoğun olduğu Kızıl Ormanlar diye tanımlanan orman özelliğini yitirmiş, radyoaktifin halen toprak tarafından emildiği bölge. Oradan Çernobil'in olduğu o nehir kıyısında soğutma suyunun alındığı sulak bölgeden geçiyoruz. Hatta bir köprü. Bu köprüye ilişkin ilginçtir. Geçtiğimiz yıllarda çekilen bir film var HBO'nun gösterdiği Çernobil. O köprüyle ilgili özel bölümleri var. Özel sahneleri var. O köprüden geçiyoruz. Çernobil'e geliyoruz. Gelmeden önce o bölgede var olan köyleri ziyaret ediyoruz.
Köyler terk edilmiş. Zaten ilk gün bu bölgeler boşaltılıyor tamamen askeri araçlarla. O köylerde bir çocuk yuvası, yani çocukların oyuncakları, oyun odaları, o günlük uykularını geçirdikleri yatak odaları çürümüş vaziyette görülüyor. Bir de bir takım insanların galiba tarih anımsansın diye bıraktıkları o günkü gazeteler. Evet, o köylerde bazı evleri ziyaret ediyoruz, çocuk yuvasını ziyaret ediyoruz ve devam ediyoruz. Ardından böyle çoraklaşmış bir araziden geçip 4. reaktörünün bulunduğu yeri uzaktan gördüğümüzde herkes fotoğraflar çekiyor, otobüsün içinde bir faaliyet. Ama bu arada elimizdeki radyasyon ölçer aletlerde sürekli alarmda, çünkü yaklaştıkça o sesler hakikaten kulak gıcırtıcı hale geliyor. Bütün buraya geldiğimizde tekrar indiriliyoruz. Tekrar üzerimizdeki radyoaktif kontrol yapılıyor. Çernobil'de 1986 yılında 26 Nisan'da patlayan 4. reaktör. Şu anda üzeri bir gömlek giydirilmiş vaziyette. Geçtiğimiz yıllarda yapıldı bu çalışma. Korkunç bir patlamaydı. Gökyüzünde adeta bir radyasyon ağı oluştu, bir huzme oluştu. Saatler sürdü patlama ve ardından o dünya çapında felaket yaşandı. Tam burnumuzun dibinde şu anda içinde halen içindeki grafitler aktif olup radyasyon yayan bir ölüm hücresi diyebilirim. İnsanlık için kurulmuştu. Enerji, temiz enerji için kurulmuştu ama bir ihmal veya bir yanlışlık veya bir teknolojik aksaklık böyle bir felakete yol açtı. Bunlar umarım bir daha dünyada olmaz diyorum. Ama tabii ki geçtiğimiz yıllarda biliyoruz ki Japonya'da benzeri bir felaket yaşandı. Bir tsunami sonrası. Çok dikkatli olmamız gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Gezi bitiyor. Bize verilen broşürler çok ilginç. İsteyenler bir sonraki seyahatte çekirdeğe bile yolculuk yapılabiliyor. Çünkü o 10. 20. ve 30. kilometrelerdeki kiosklarda hatıra tişörtlerinin dışında eski Rus radyoaktif ve kimyasal silahlara ilişkin maskelerden tutun aklınıza gelecek her şey var. Bu arada öğle yemeğimizi yediğimiz yer çok ilginç. Bu radyoaktif serpintinin olduğu bölgede 4 tane reaktör. Bu reaktörlerin çalıştığı bölgedeki işçilerin yemek yediği lokantada da onların son menüsünü yiyoruz. Son menü klasik tavuk, bol miktarda lahana, salatası, biraz makarna. İyi de bir para ödüyoruz. Çünkü dedim ya, felaket turizmi de olsa turizmdir bu. Felaketin merkezine, tıpkı arzın merkezine olduğu gibi yolculuk var. İsterseniz tepesinde helikopterle tur yapıp gökyüzünden fotoğraf çekin. İsterseniz drone kiralatın. Çünkü drone götürmeniz yasak ama kiralayan şirketler var. Farklı fotoğraflar çekmek için. Tam anlamıyla bir turizm cennetine dönüştürülmüş. Belirli sayılarda alınıyor. Belirli giysiler ve koruma ekipmanlarıyla beraber yola çıkıyorsunuz. Dönüş ilginç. Dönüşte 3 ayrı noktada, yani Çernobil'den hemen çıkarken ardından 10 kilometre sonra, 20 kilometre sonra 3 ayrı yerde radyoaktif kontrolü yapıyoruz. Ben geçtim, çok garip cihazlar ama tam yanı başındakinde öttü. Çünkü o turistin ayakkabılarında bize gösterilen güzergahın dışında yürüdüğüne dair büyük olasılıkla bir çamur, radyoaktif madde taşıyormuş. O öten çamur oymuş. Adamcağızın botları alındı, bir pakete kondu, kendisine terlik verildi ve yoluna devam etti. Açıkça söylemek gerekirse biz bu güzergahı rehberlerin eşliğinde yaptık. Yani yürümemiz gereken yerler belirlenmiş. Radyoaktif serpintinin halen kaldığı yerler belli. Zaten cihazlar ötüyor. Ama en duygusal tarafı neydi biliyor musunuz? O çocukların mutluluğunu hiçbir zaman tadamamış olan Luna Park.